Gibi Bir Kadın kanalından herkese merhabalar efendim. Evet, bana yorumlarda en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi de Gökçe Hanım, yükselen burç nedir? Neden bize sürekli videolarınızda evet güneş burcunuzu izliyorsunuz ama mutlaka yükselen burcunuzu da izleyin diyorsunuz ya. İşte bugün o gün efendim. Yükselen burç nedir? Hayatımıza etkileri nelerdir? Güneş burcuyla arasındaki fark nelerdir? İşte bu videoda hepsini ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Hadi lafı fazla uzatmayalım. Bir an önce başlayalım. Evet, burcunu biliyorsun tabii ki. Ama yıllardır hayatını ona göre okuyorsun değil mi? Hepimiz gibi. Ama dürüst olalım ki iş kendini dünyaya anlatmaya geldiğinde bir şeyler hep eksik kalıyor değil mi? İnsanların senin hakkındaki ilk izlenimiyle senin içinden bildiğin o gerçek halin neden bir türlü örtüşmüyor? İşte kilit noktası burası. Mesela kağıt üzerinde aslansın diyelim, hani örnek veriyorum, ama spot ışıkları seni geriyor. Ya da ne bileyim balıksın ama herkes senden daha duygusal. İşte bugüne kadar burcuna benzemediğini düşündüysen sorun sende değil, biliyor musun? Sana anlatılan hikaye maalesef eksik. İşte ben bugün eksik kalan o hikayeyi tamamlayacağım. Çünkü astroloji sana hep sen aslında kimsin sorusunun cevabını anlattı. Ama kimse de şu hayati noktaya bir türlü odaklanamadı. Sen dünyaya hangi pencereden bakıyorsun? Birazdan detaylandıracağım. Sakin ama şöyle bir düşün. Güneş burcun aslında senin en doğal, en filtresiz halin. Yani senin ev halin. Yükselen burcunsa senin dünyaya açılan kapın. Yani misafir odan. Şimdi bakın ne kadar güzel tanımlar değil mi? İnsanlar senin içine girmeden önce neden hep o odada takılıp kalıyor? İşte bu videoda tam da bunu, o misafir odasını, yani yükselen burcu her yönüyle ele alacağım. Hazır mısın? Hadi başlıyorum. Yükselen burç senin hayatla kurmuş olduğun o ilk temasın adıdır. Sen daha düşünmeden, karar vermeden, ben şöyle biriyim demeden önce aslında devreye giren otomatik halindir. Yani hayata karşı vermiş olduğun İlk refleks. Astrolojide yükselen burç doğum haritanın başlangıç noktasıdır ve biz buna birinci ev diyoruz. Bunu bir navigasyon cihazı gibi düşünebilirsin. Yani navigasyonun çalışması için önce ne gerekiyor? Mevcut bir konum gerekiyor değil mi? İşte yükselen burç da senin hayattaki mevcut konumundur. Şimdi buraya kadar güzel değil mi? Haritandaki diğer tüm o alanlar var ya, işte para, ilişki, kariyer, aile gibi başlıkların tamamı işte bu noktaya göre diziliyor. Başlangıç noktan bir derece bile değse bakın o kadar önemli ki bütün haritanın yerleşimi tamamen değişiyor. İşte bu yüzden yükselen burç küçük bir detay değil. Senin hayat yolculuğunun aslında ana eksenini oluşturuyor. Nereden baktığını bilmeden neyi gördüğünü sanıyorum doğru yorumlamak mümkün olmaz değil mi? Peki günlük hayatta bu ne anlama geliyor değil mi? Şimdi en çok merak edilen kısım, tamam buraya kadar güzel anlattınız Gökçe Hanım ama bizi nasıl etkiliyor? Günlük hayatta bize katkısı ne diyeceksiniz şimdi. Evet, yükselen burç senin bir sorunla ya da ne bileyim bir fırsatla karşılaşmış olduğun anda verdiğin o ilk otomatik tepki işte buradan geliyor. Şimdi şöyle düşünün. Bir odaya giriyoruz. Kimimiz önce etrafı kontrol ederiz değil mi? Kimimiz de hemen sohbete karışırız. Kimimiz de bazısı vardır böyle hemen en köşeye çekilip sessizce böyle ortamı izler, gözler değil mi? Detayları toplar. İşte bu karakterinden önce yükseleninin çalışma biçimidir. Yani sen daha nasıl davranmalıyım diye düşünmeden yükselenin çoktan odaya girmiştir. O ortamın havasını solumuştur, belirlemiştir. Senin düşünmeden yapmış olduğun pek çok şey aslında yükselenin refleksi oluyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor değil mi? Yükselen burç özellikle stres anlarında daha net çalışır. Evet, yanlış duymadınız. Stres anında daha net çalışıyor. Plan bozulduğunda ya da ne bileyim biri seni böyle sıkıştırdığında, beklemediğin bir durumla karşılaştığında işte tam da o anda güneş burcun değil, yani kendi ana burcunuz değil, yükselenin konuşuyor. Kimisi hemen kontrol etmeye çalışıyor, kimisi geri çekiliyor, kimisi de olabildiğince hızlanıp yol alıyor. İşte bu yüzden bazı tepkilerini sonradan sen bile şöyle diyorsundur. Neden böyle yaptım diye sorgularsın. Çünkü o an devrede olan şey bilinçli bir karar değil maalesef. Yükselenin otomatik olarak refleksi. Yani yükselenin devreye giriyor. Çok açık ve net söylemek gerekirse. İşte bu yüzden insanlar seni ilk tanıdığında edindikleri o izlenim senin kendi içinden bildiğin halden biraz farklı olabiliyor. Çünkü yükselen burç iç dünyandan önce konuşuyor. O senin dünyayı karşılama biçimi.
biçimin ve hayatla kurmuş olduğun bu ilk temas sandığından çok daha fazla şey, yani ilişkilerinden kariyerine kadar pek çok alanını zaten şekillendiriyor. Şimdi anlatabiliyor muyum? Yükselen burcunuzun ne kadar önemli olduğunu böyle hani altını çiziyordum ya, işte bu sebeplerden dolayı. Şimdi gelin güneş ve yükselen ayrımı nedir? Şimdi bir de buna bakalım, değil mi? Evet, gerçek burcumuz var, güneş burcumuz var ama bir de yükselenimiz eklendi. Şimdi videonun başında bahsettiğimiz o ev hali ve misafir odası meselesini biraz daha netleştirelim mi? Çünkü bu ayrımı gerçekten kavradığınızda insanların size neden belli tepkiler verdiğini ve kendinizi neden bazen farklı hissettiğinizi çok daha kolay anlayacaksınız. Şimdi güneş burcun senin özün. Bunu unutma, olur mu? Hayatta ne istediğini, neye değer verdiğini, seni gerçekten neyin motive ettiğini ya da mutsuz ettiğini anlatan şey. Yalnız kaldığında, güvende hissettiğinde, kimseye bir şey kanıtlamak zorunda olmadığında ortaya çıkan o rahat, filtresiz hal Güneş burcunun alanı. Tamam? Çok net söylüyorum. Ama bu iç dünya her zaman dışarıdan hemen görülmez, değil mi? İşte yükselen burçta senin dünyayla temas halindir. İnsanlarla karşılaştığın, bir ortama girdiğin andaki duruşundur. Birinin evine ilk kez gittiğinde önce misafir odasında oturursun. Ev sahibinin enerjisiyle ilk temas orada kurulur. İnsanların seni ilk anda hissettiği şey de işte çoğu zaman senin iç dünyandan değil de bu karşılama halinden gelir. Şimdi burada tabii ki kritik bir fark var. Onu da hemen belirtmem lazım. Sen içeride evet son derece yumuşak, hassas biri olabilirsin ama yükselenin daha mesafeli ya da ne bileyim ciddi çalışıyorsa insanlar seni ilk anda soğuk ya da uzak algılayabilir. İşte bu yüzden pek çok insan beni ilk başta yanlış tanıyor dersin, değil mi? Eminim şu anda siz de aynı şeyleri söylüyorsunuz. Aslında yanlış tanımıyorlar. Sadece senin dış dünyaya sunmuş olduğun o ilk halini görürler. Mesela benim de çok sık olur. Etrafımda işte arkadaşlarımda, çevremde, dostumda, akraba içerisinde bile. İşte mesela atıyorum 2 tane balık burcu vardır. Birine bakarsın, evet, balık burcunun tamamen özelliklerini taşırken diğerine bakarsın balık burcuyla uzaktan yakından alakası yok. İşte o zaman ne oluyor? Yükselen burcun devreye giriyor ve ben hep söylerdim. Kesin yükselenine bakmak lazım diye. İşte ayrımı burada da çok net görebilirsiniz. Şimdi yükselen burç neden bazen daha baskın hissediliyor? Çünkü güneş burcu zaman ister, açılması, kendini göstermesi ve güvenli alana mutlaka ihtiyaç duyar. Yükselen burçsa bir tık böyle ne diyeyim anlıktır. Evet, daha doğru bir cümle, anlıktır. Yani sen daha ağzını açmadan yükselenin senin adına dünyaya ilk izlenimi sunar. Biraz da sabırsızdır. Şimdi bu bir maske değil aslında. Bu senin hayata baktığın gözün aslında camı. Yani camın rengi neyse dünyayı da işte o renkten görmeye başlıyorsun. İşte güneşle yükselen arasındaki fark tam olarak da burada yatıyor. Biri senin iç kimliğin, diğeri ise dünyayla kurmuş olduğun ilk temas biçimidir diyorum. Evet, şimdi neden herkes için aynı değil kısmına geldim ama onun öncesinde şöyle küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Benim için çok önemli. Buraya kadar beni izledin biliyorum. Beğenmeyi, zil tuşunu açmayı ki bildirimlerden haberdar olmayı unutma. Ve tabii ki kanalıma da abone olursan çok sevinirim. Yorumlar kısmında benim için çok önemli. Şimdi geldik neden herkes için aynı değil. Aynı yükselene sahip olan iki insanın hayatı asla birebir aynı olmaz. Çünkü yükselen burç tek başına çalışan bir sistem değil. O senin özüne, yani güneş burcuna harmanlanarak çalışıyor. Şimdi şöyle bir örnek vermek istiyorum. İki kişiyi şöyle düşünün, hayal edin. İkisinin de yükseleni ne olsun, mesela Koç olsun. Ama birinin güneş burcu Akrep, diğerininki de Terazi olsun. Şimdi örnek veriyorum. Dışarıdan bakıldığında ikisi de aslında odaya hızlı girer, değil mi? Atak ve doğrudan görünürler. Evet, genel karakteristik özellikleri budur. Ama iç motivasyonları o kadar farklı çalışır ki biri o hızı derinleştirmek ve kontrol etmek için kullanırken, yani akrepten bahsediyorum. Diğeri de aynı hızı bir an önce dengeyi kurmak ve sosyalleşmek için kullanır. Kimdir bu? Tabii ki terazi. Yani yükselen burç senin hayatına hangi hızla girdiğini anlatan şeydir. Daha nasıl anlatayım, değil mi? Çok da net ve güzel oldu. Güneş burcunsa o hızla nereye gittiğini belirler. Şimdi tam da bu noktada tüm bu sistemin anahtarı olan yine kritik bir devreye geldim, detaya geldim. Doğum saati. Evet, yükselen burç yaklaşık her 2 saatte bir burç değiştiriyor. Bakın buralar çok önemli. Anlamanız için bir kez daha tekrar edeceğim.
doğum saati ne demek? Yükselen burç yaklaşık her 2 saatte bir burç değiştiriyor. İşte bu şu demek oluyor. Yani aynı gün doğan binlerce kişiyle, evet, güneş burcun aynı olabilir, çok normal, ama sadece seninle aynı saat diliminde doğanlarla yükselenin aynıdır. Herhalde çok net anlaşılabildi değil mi bu cümle? Saat birkaç dakika bile oynadığında yükselenin derecesi elbette değişecek ve hayat haritandaki işte o para, merak ettiğin kariyer, ilişki, aşk alanlarının tonu tamamen bambaşka olacak, farklılaşacak. Tabii ki şimdi burada ne yapmak lazım? Yükselenini doğru bilebilmen için kendi hayatının kullanım kılavuzunda tabii ki doğru dilden okuman lazım. Eğer doğum saatin net değilse hayatını anlamaya çalışırken kapıyı yanlış yerden açıyorsun demektir. Bakın buralar çok ama çok önemli. İşte o yüzden hep ne diyoruz? Doğum saatin nedir? Bu çok önemli, kritik cümle. Ve bu yüzden bu seriden gerçek anlamda fayda sağlamak ve evet işte bu benim diyebilmek istiyorsanız doğum saatinizin mümkün olduğunca net olması gerçekten sizin için de tabii ki yorumlarken benim için de elbette çok önemli. Sanıyorum artık yükselen burcun sadece bir etiket olmadığını, dünyayı gördüğün gözlük, insanları karşıladığın olduğunu biliyorsun. Çok net anlayabildin sanıyorum, değil mi? Bu videoda aslında şunu anlatmak istedim. Yani yaşam yolculuğunun temel koridorlarını, koordinatlarını belirledik. Evet, büyük bir serinin de zeminini böylece ne yapmış olduk? Atmış olduk. Ama hikaye burada bitecek mi? Tabii ki bitmeyecek. Asıl şimdi başlıyor, biliyor musunuz? Bundan sonra ne yapacağım? Her yükselen burcun kendine özgü dünyasını, hayattaki duruşunu ve hayatı nasıl şekillendirdiğini ele aldığım harika bir özel seriye başlıyorum. 12 burçluk özel bir seri yayında olacak. Her burç için hazırladığım videolar belirli bir düzenle elbette sizlerle buluşacak. Kendi yükseleninin yayınlandığında kaçırmamak ve tabii ki hayatındaki o otomatik pilotun nasıl çalıştığını daha yakından görmek için ne yapıyorsun? Kanalıma abone oluyorsun ve bildirimleri açman benim için yeterli olacak. Çünkü hayat senin kim olduğunu anlatmandan çok daha önce dünyaya vermiş olduğun o ilk tepkiyle, yani yükseleninle başlıyor. Bunu lütfen unutma, olur mu? Kendi yükselen videonda görüşmek üzere. Beni izlediğin için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.